Honda HR-V ile birlikte Lizbon'dayız. CR-V'nin küçük kardeşi olan HR-V uzunca bir aradan sonra tekrar gün yüzüne çıktı. Bakalım küçük crossover sınıfında yer alan HR-V rekabette söz sahibi olabilecek özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. HR-V'nin tasarımı abisi CR-V ile benzerlikler taşıyor gibi gözükse de bence çok farklı. Krom çıtaya sahip panjur ve ledli farlar otomobilin önden güçlü görünmesini sağlıyor. Profilinde ise kaslı çamurluklar, arkaya doğru yükselen omuz çizgisi ve HR-V'ye kupe görünümü kazandıran C sütununa gizlenmiş arka kapının açma kolu dikkat çekiyor. HR-V'nin arkası ise yüksekte konumlandırılmış iki parçadan oluşan üçgen formlu stoplar ve çıkık arka tamponla rakiplerinden bir hayli farklı görünmeyi başarıyor. HR-V'nin kokpiti yine diğer Honda modellerinde olduğu gibi sürücü odaklı. Yani asimetrik tasarlanmış kokpit sürücüye bakıyor. Ben şahsen bu tip tasarlanmış kokpitleri seviyorum. İç mekana geçince sizi güzel bir direksiyon simidi ve okunaklı göstergeler karşılıyor. Sağ taraftaysa dokunmatik multimedya ekranı, onun altında da yine dokunmatik klima kumandaları yer alıyor. Her ikisine de erişim ve kullanım son derece kolay. Küçük eşyalarınız için vitesin arkasında gayet geniş bir yer sunulmuş. Ayrıca bu vites konsolunun alt bölümünde de küçük bir yer var. Buradaki en dikkat çekici tasarım öğeleri ise sağ tarafı komple kaplayan havalandırma panelleri ve yeni elektrikli park freni. Arkada küçük crossover sınıfının beklentilerinin üstünde diz ve baş mesafesi sunuluyor. Ayrıca şaft tüneli olmadığı için ortada oturacak üçüncü yolcunun ayakları için de bolca yer var. Arkadaki en önemli özellik ise Honda'nın Magic Seats diye adlandırdığı oturakları kalkabilen koltuklar. Bu değişkenlik sayesinde arka sırada tıpkı bagaj gibi fazlasıyla yük alacak şekilde dizayn edilebiliyor. 470 litrelik bagaj hacmi ise ilk bakışta bile rakiplerinden daha büyük olduğunu ve bu sınıfın beklentilerini eksiksiz bir şekilde karşılayabileceğini gösteriyor. Gelelim HR-V'nin motorine ve sürüş özelliklerine. HR-V biri 1.6 litrelik dizel, diğeri 1.5 litrelik benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle üretiliyor. Bu motorların her ikisi de gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Yani HR-V'nin 4 tekerlekten çekişli versiyonunun olmadığını söyleyebilirim. Her iki motor seçeneğini de manuel şanzımanlı olarak alabiliyorsunuz. Otomatik şanzıman seçeneği ise sadece benzinli motorda sunuluyor. Yani CR-V'de kullanılmaya başlanan yeni 1.6 litrelik dizel motor ve 9 kademeli otomatik şanzıman kombinasyonu bu araçta şimdilik yok. İleride de olup olmayacağı hakkında bir bilgim yok ama olursa çok talep edileceğini tahmin ediyorum. Benim kullandığım HR-V'nin kaputunun altında 1.5 litrelik iVTEC benzinli motor görev yapıyor. 130 beygir güç ve 155 Nm tork üreten bu motor performans anlamında çok iddialı değil. Günlük kullanım beklentilerini karşılayan sakin bir yapısı var. Ama eğer ani hızlanmaları seviyorsanız bu motor ve CVT şanzımanla mutlu olmanız pek mümkün değil. O zaman daha esnek yapıdaki manuel şanzımanlı 1.6 litrelik dizel motoru tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Şu an kullanmış olduğum HR-V ile düz yolda ve otoyolda sessiz ve akıcı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Ama sollamalarda veya yokuşlarda sabırlı olmanız şart. Sürekli değişken oranlı şanzımanın önceden kilitlenmiş 7 oranına direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla müdahale ederek manuel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yakıt tüketimi konusundaysa HR-V'nin bu motorla kesinlikle performansından daha iyi işler ortaya koyduğunu söyleyebilirim.
Ben 2 gündür bu aracı kullanıyorum ve Lizbon çevresinde yaklaşık 150 kilometre yol yaptım. Performanslı diyebileceğim bir kullanım stiliyle kullanmama rağmen şu anda yol bilgisayarında bana 7.7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer kulağınıza yüksek gibi gelse de bence gayet iyi ve kullanım stiliyle bağlantılı olarak çok daha aşağılara düşmesi muhtemel. HR-V'nin süspansiyonları bence sınıfındaki birçok rakibinden daha iyi, darbeleri iyi bir şekilde filtreliyorlar ve sessiz çalışıyorlar. Bu da doğal olarak sürüş konforunun artmasını sağlıyor. HR-V yol tutuşta da herhangi bir eksiklik hissettirmedi, kullandığım virajlı dağ yollarında gerçekten güven verdi. Direksiyonun ağırlığı ve tepkileri de bence gayet iyi. Yalıtımı ile ilgili de herhangi bir olumsuzluk yok. Ne yol ne de rüzgar sesi kabine sızmıyor. Sadece ani hızlanmak istediğinizde yüksek devirlerde çalışan motorun sesini içeride duyuyorsunuz. Honda HR-V her geçen gün model sayısı artan küçük crossover sınıfında Jeep Renegade gibi, Nissan Juke gibi, Opel Mokka gibi ve Renault Captur gibi çok güçlü rakiplerle karşı karşıya. Sportif ve güçlü duruşunun yanı sıra başarılı sürüş özellikleriyle HR-V'nin eli gayet güçlü görünüyor. Fakat HR-V'nin neler yapabileceğini kesinlikle zaman gösterecek. Peki size bir sorum var. Siz olsaydınız HR-V alır mıydınız? Yanıtlarınızı videonun altına yorum olarak bırakmayı ve tabii ki bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.